Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süren Adalar Denizi gerilimi belki de ilk kez bu kadar kritik bir kırılma noktasına yaklaştı. Türkiye son yılların en büyük tatbikatlarından birisi olan Efes 2026'yı Ege'de devam ettiriyor. Tatbikatın merkezi ise İzmir. Ama etkisi yalnızca Ege kıyılarıyla sınırlı değil. Çünkü burada verilen mesajı Atina'da izliyor, NATO'da izliyor, Avrupa'da izliyor. Tatbikata kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, özel kuvvetler, SATSAS timleri, sahil güvenlik unsurları ve insansız hava sistemleri birlikte katılıyor. Yani Efes'in en kritik noktası şu: Türkiye burada yalnızca asker sayısını göstermiyor. Ordunun tüm kuvvetlerini aynı anda koordine edebilme kapasitesini gösteriyor. Tatbikatta senaryo gereği ise denizden çıkarma operasyonları yapılıyor. Savaş gemilerimiz kıyıları ateş altına alıyor. Helikopterler havadan birlik indiriyor. SİHA'lar hedefleri işaretlerken tanklarsa kıyıya çıkıyor. Öte yandan özel kuvvetler adalara benzer hedef bölgeleri operasyonlar gerçekleştiriyor. Yani tatbikatın kapsamı oldukça büyük arkadaşlar. Ve bu görüntüler özellikle Yunan basınında çok yakından takip ediliyor. Çünkü Adalar Denizi'nde olası bir kriz senaryosunda en kritik başlıklardan birisi adalar ve deniz hakimiyeti. Haliyle Efes tatbikatının en dikkat çekici yönlerinden birisi tam olarak bu. Türkiye burada aslında şunu göstermeye çalışıyor: gerekirse deniz, hava ve kara gücünü aynı anda kullanabilecek kapasiteye sahibim. Öte yandan Mavi Vatan doktrinini bayramdan sonra yasalaştırıp kabul edeceğimiz konuşuluyor. Bu söylediklerimi propaganda yapıyor gibi düşünmeyin ama burnumuzun dibindeki adaların yıllardır Yunanlara ait olması bence adil bir karar değildi. Dolayısıyla Ankara'da hazırlanan yeni bir tasarı sadece Türkiye'nin denizlerdeki haklarını yazılı hale getirmekle kalmayabilir. Bu yasa Adalar Denizi'ndeki güç dengesini değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Zaten öyle olacak ki henüz yasa resmi olarak çıkmadan bile Yunan medyası alarm vermeye başladı. Peki bu alarm ne? Videoyu beğendiysen hemen anlatıyorum. Yunan merkezli jeopolitikaya göre Türkiye Mavi Vatan konusunda ne kadar ciddi olduğunu tüm dünyaya gösterecek. Yunanistan Ege'de karasularını derhal 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmalı şeklinde haberler yapılıyor. Bana kalırsa bu haber zaten Adalar Denizi'ndeki dağılımın eşitsiz ve adaletsiz olduğunu kanıtlıyor. Çünkü Yunanistan'ın zaten 6 mil olan hakkı 12 mile çıkacak. Peki bizim Adalar Denizi'ndeki haklarımız nasıl biliyor musunuz? Biz sadece kara sınırımıza 3 mil yakınlıkta olan adalar üzerinde hak iddia edebiliyoruz. Ama adamlar kalkıp da 6'yı 12'ye çıkarmak istiyor. Gelelim bir başka habere. Greek City Times ise çok daha dikkat çekici bir iddiada bulunuyor. Eğer Türkiye bu yasayı çıkarırsa Ege kıyılarından itibaren 200 deniz miline kadar münhasır ekonomik bölge ilan edebilirmişiz. Evet dostlar, mesele artık sadece birkaç ada değil, enerji hatları, doğalgaz rezervleri ve çok daha fazlası. Peki Ankara'nın hazırladığı bu Mavi Vatan Kanunu tam olarak ne? Bugün Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile çıkarma ihtimali Türkiye tarafından yıllardır savaş sebebi olarak görülüyor. Ayrıca bu adaların Yunanlar tarafından silahlandırıldığına dair iddialar da var. Oysa tarihi anlaşmalara göre bu adalar silahlandırılamaz. Öte yandan işin jeopolitik tarafı da haritaya baktığımızda ortaya çıkıyor. Eğer Ege'de 12 mil uygulaması tam anlamıyla hayata geçerse Adalar Denizi'nin çok büyük bir kısmı Yunan kontrolüne geçecek. Türkiye'nin açık denizlere çıkışı ciddi şekilde daralacak. İşte tam da bu yüzden Ankara, denizlerdeki haklarını ilk kez kapsamlı bir iç hukuk sistemiyle netleştirmeye hazırlanıyor. Ancak çıkacak olan herhangi bir olası yasa aslında Türkiye'ye yeni haklar tanımayacak. Türk medyasında yer alan bilgilere göre bu yasa, Türkiye'nin halihazırda savunduğu kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve deniz yetki alanı tezlerini sadece yazılı hale getirecek. Yani Ankara'nın argümanı şu: biz yeni bir şey istemiyoruz. Sadece mevcut haklarımızı resmi ve kalıcı hale getirmek istiyoruz. Taslağa göre Karadeniz ve Akdeniz'deki 12 deniz mili uygulaması açık şekilde yasaya yazılacak. Ege'de ise mevcut yaklaşım korunacak. Türk kıta sahanlığında yapılacak tüm faaliyetler Türkiye'nin iznine bağlı olacak. Cumhurbaşkanına özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. En dikkat çekici şeylerden birisi de Ege'de yıllardır tartışma konusu olan gri bölge meselesi. Yani aidiyeti tartışmalı olan ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü de yasa içerisinde tanımlanacak.
Bu nedenle mesele yalnızca bir iç hukuk meselesi değil. Bu yasa aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki pozisyonunu güçlendirme hamlesi olarak görülüyor. Çünkü Ankara'nın hedeflerinden biri de bu düzenlemeyi Birleşmiş Milletler'e kaydettirmek. Yani kısaca Türkiye şunu söylemek istiyor: benim denizlerdeki resmi pozisyonum bu. Üstelik Ankara'ya göre bu yasa Lozan'a aykırı değil, Montreux'e aykırı değil, Birleşmiş Milletler deniz hukuku ilkelerine de aykırı değil. Ayrıca Libya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlaşmalarını da değiştirmiyor. Ama tüm bunlara rağmen Yunanistan'da ve Avrupa'daki bazı çevrelerde ciddi bir endişe oluşmuş durumda. Bildiğiniz gibi bir süredir Yunanistan özellikle İsrail tarafından fonlanıyor ve askeri anlaşmalara imza atıyorlar. Burada lafı uzatmayacağım ve sizinle açık konuşacağım. Ben diğer birçok videomda da bahsettiğim üzere savaş meraklısı birisi değil, aksine savaş karşıtı birisiyim. Ama burada durum gerçekten Türkiye'nin hakkı olanı istemesiyle alakalı. Yunanistan'ı fonlayanlar ne amaçlıyor bunu bilemem ama gerçek şu ki Adalar Denizi'ndeki topraklarımız bence hukuksuz bir şekilde elimizden alındı. Aynı şekilde Kıbrıs'ta öyle. Mülk kiralayan İngilizler toprağa çöküp Yunan'a bıraktı. Burada tarihi kurcalayıp X kişi ya da Y kişi hatalı deyip üzerine kafa yorup birbirimizi yermeye gerek yok. Burada önemli olan şey hakkımızı savunmak ve bu doğrultuda birlik bilinci oluşturabilmek. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye bu kararla İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi'nin Türkiye'nin iç suları olduğuna ilişkin hukuki yaklaşımı güçlendirmek istiyor. Ama Yunanlar hiç boş durur mu? Bunu görüp direkt algı yaratmaya başladılar. Birleşmiş Milletler'de Çanakkale ve İstanbul boğazları için kullanılan Türk boğazları ifadesine itiraz ettiler. Yani adamlar bunu bile düşünebiliyor. Yani anlayabiliyor musunuz? Yıllardır İstanbul için Konstantinopolis diye paylaşımlar yapınca onlar modern. Ama ben ya da biz Türkler hakkımız olanı istediğimizi söylediğimizde hemen faşist oluyoruz. Evet, anlıyorum. Bir önceki videoda da yorumlarda paylaştınız. Bunun bir seçim vaadi olduğunu düşünenleriniz de var, saygı duyuyorum. Ben işi iç siyasetimizden ayrı koyuyorum. Herhangi parti bunu destekliyor, herhangi bir parti bunu desteklemiyor demiyorum. Ben sadece mavi vatancıyım, hakkımızı istiyorum. Ben sadece misaki milliciyim. Neyse, çok önemli değil. Gelelim kanunun nasıl şekilleneceğine. Açıkçası kanun teklifinin hazırlık sürecinde Dışişleri Bakanlığı bürokratları ile koordineli bir çalışma yürütülüyor. Taslak düzenleme oluşturulurken uluslararası deniz hukuku normları ile Türk kanunları karşılaştırmalı olarak analiz edildi. TSK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların teknik görüş ve önerileri de çalışmaya dahil edildi. Bu kanun neticesinde Türkiye'nin savunma, enerji, ekonomi ve çevre başta olmak üzere tüm hak ve çıkarları iç hukukta kalıcı hale gelecek. Sonrasında Birleşmiş Milletler'e de kaydettirilecek. Böylece Türkiye'nin uluslararası arenada eli güçlenecek. Bu da gelecek yıllardaki hak iddiaları için oldukça önemli. Ayrıca ülke çapında ortak bir bilinç oluşturulacak. Zaten Milli Eğitim'in aldığı bazı terim değişikliği kararlarının arkasında da bunun yattığını düşünüyorum. Ama en önemlisi Türk güvenlik güçlerinin çalışma sınırları daha net belli olacak. Böylece Adalar Denizi sularında Yunanlar kafalarına göre sivil gemilere sınır ihlali yaptınız deyip baskın yapamayacak. Yani hatırlıyorsunuz değil mi, bunları da yaşadık. İşte böylece yabancı ülkelerin oldu bittileri ve işgal çabaları engellenmiş olacak. Yani tüm bunlar çok değerli. Peki sizler bu politika hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bunun bir seçim vaadi olduğunu ve geçersiz bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa hak ettiğimiz toprakları, hatta zaten bizim olan Lozan'da herhangi bir anlaşmaya tabi olmayan bölgelerin sınırlarımızda olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Gerçekten fikirleriniz benim için çok kıymetli. Ayrıca sizden küçük bir ricam var arkadaşlar. Kanal son zamanlarda anlayamadığım bir şekilde düşüşte. Bu yüzden videoya atacağınız her beğeni, paylaşacağınız her destek ya da yapacağınız her yorum benim için çok kıymetli ve kanalın geleceği buna bağlı diyebilirim. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışta kalın.